Hiç. Aslında hiç var olmamış bir ayrıntıyı sanki yıllardır doğruymuş gibi hatırladığın oldu mu? Daha da garibi, aynı yanlış ayrıntıyı milyonlarca insan da aynı kesinlikle hatırlıyorsa, o zaman sorun gerçeklikte mi yoksa hafızamızın çalışma biçiminde mi? Kayıp listeye hoş geldiniz. Bu kanalda gizem, motivasyon ve bilgi videolarını sakin ama derinlikli bir dille inceliyoruz. Bu tarz dosyalar ilginizi çekiyorsa takipte kalın. Bugün Mandela etkisi denilen o tuhaf hissin peşine düşüyoruz. İnsanlar neden hiç yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi hatırlıyor? Neden olmayan ayrıntılardan neredeyse emin oluyor? Ve en önemlisi, bu durum bize sadece hafıza hakkında değil, modern dünyada gerçeğin nasıl şekillendiği hakkında da ne söylüyor? Mandela etkisi, çok sayıda insanın aynı olayı, aynı görüntüyü ya da aynı ayrıntıyı gerçekte olduğundan farklı biçimde hatırlaması durumuna verilen isim. Bu ifade, yıllar önce bazı insanların Nelson Mandela'nın hapiste öldüğünü hatırladığını söylemesiyle yaygınlaştı. Oysa gerçek kayıtlar bambaşka bir tablo gösteriyordu. Bugün de benzer örnekler sürekli karşımıza çıkıyor. Çocukluk markaları, çizgi karakter ayrıntıları, ünlü film replikleri, logolar, maskotlar. İnsanlar bazen olmayan bir aksesuarı varmış gibi, hiç söylenmemiş bir cümleyi söylenmiş gibi ya da küçük bir tasarım detayını kesin bilgiymiş gibi hatırlıyor. İşin ilginç tarafı yanlış hatırlamanın kendisi değil. Asıl ilginç olan insanların bundan neredeyse hiç şüphe duymaması. Çünkü hafıza bize çoğu zaman bilgi değil, güven duygusu verir. Ve bu ikisi aynı şey değildir. Bunu daha somut düşünelim. Mesela pek çok insan Pikachu'nun kuyruğunun ucunda siyah bir bölüm olduğunu hatırlar. Oysa karakterin resmi tasarımında böyle bir siyah uç yoktur. Yine çok bilinen başka bir örnek. Monopoly'nin yaşlı zengin maskotunu birçok kişi monokla hatırlar. Ama o klasik figürün bilinen tasarımında monok bulunmaz. Benzer durum ünlü film repliklerinde de görülür. İnsanlar bazı cümleleri o kadar çok tekrar edilmiş, parodiye dönüşmüş ve gündelik dile karışmış biçimde duyar ki sonunda filmin içinde gerçekten öyle söylendiğini sanır. Yani hafıza yalnızca yaşadığını değil, toplum içinde en çok dolaşan versiyonu da gerçek gibi kaydedebilir. İşte Mandela etkisi tam burada çarpıcı hale gelir. İnsan yalnız başına yanılıyor olabilir, bunu anlarız. Ama milyonlarca kişinin aynı noktada benzer biçimde yanılması, meseleyi sıradan bir unutkanlıktan çıkarıp kolektif bir hafıza sorusuna dönüştürür. Çoğu insan hafızayı bir kamera kaydı gibi düşünür. Bir şey olur, beyin onu kaydeder, sonra gerektiğinde geri oynatırız sanırız. Oysa hafıza çoğu zaman böyle işlemez. İnsan zihni geçmişi saklarken de, hatırlarken de aktif biçimde yeniden kurar. Yani bir anıyı çağırdığımızda çoğu zaman eski dosyayı açmayız. O dosyayı yeniden derleriz. Parçaları bir araya getirir, eksik yerleri tamamlar, anlamlı bir bütün üretiriz. Bu yüzden hatırlamak, gerçeği birebir geri getirmekten çok, dağınık malzemelerle yeni bir sahne kurmaya benzer. Beyin bunu bizi kandırmak için yapmaz. Tam tersine hızlı düşünmek ve dünyayı anlamlandırmak için yapar. Her ayrıntıyı ham haliyle saklamak verimsiz olurdu. Bu yüzden zihin ayrıntıların tamamını değil, kalıpları, çağrışımları ve genel yapıyı korur. Sorun da tam burada başlar. Kalıp doğruyken ayrıntı yanlış olabilir. Psikolojide buna yakın işleyen iki önemli mekanizma vardır. Birincisi, beynin eksik parçaları mantıklı görünen ayrıntılarla tamamlamasıdır. Yani zihin elindeki bilgi yarımsa onu bütün hale getirmeye çalışır. Bazen bunu o kadar ustaca yapar ki ortaya çıkan yanlış ayrıntı bize tamamen doğal görünür. İkinci konu ise
şema dediğimiz zihinsel kalıplardır. Biz dünyayı tek tek ayrıntılarla değil, sınıflandırılmış modellerle algılarız. Mesela bir zengin karakteri, eski bir marka maskotunu ya da ünlü bir çizgi karakteri düşündüğümüzde beynimiz ona yakışan ayrıntıları otomatik olarak ekleyebilir. Bu yüzden insanlar bazen bir logoyu olduğu gibi değil, olması gerektiğini düşündüğü gibi hatırlar. Bazen bir cümleyi birebir duyduğu için değil, bağlama en çok uyduğu için doğru sanır. Yani hafıza yalnızca geçmişi saklamaz, geçmişi anlamlı hale getirir. Ama anlamlı olan her şey doğru olmak zorunda değildir. Mandela etkisinin en güçlü yanı, insanlara sadece bir anı vermesi değil, o anıya güçlü bir kesinlik hissi de vermesidir. İşte bu yüzden "ama ben çok net hatırlıyorum" cümlesi bilimsel olarak tek başına güçlü bir kanıt sayılmaz. Çünkü insan hafızası doğruluk duygusuyla gerçek doğruluğu aynı anda üretmez. Bir şeyi canlı, duygulu ve detaylı hatırlamak, onun gerçekten yaşandığını garanti etmez. Hatta bazen tam tersi olur. Daha sonra defalarca düşünülmüş, anlatılmış ve tekrar kurulmuş anılar daha parlak hale gelir. Bu yüzden fiziksel kayıtlar, yazılı belgeler, eski ambalajlar, arşivler, videolar ve ilk kaynaklar çok önemlidir. Çünkü hafızamız bize "bu doğru" hissini verebilir ama kayıtlar gerçekte ne vardı sorusuna daha sağlam yaklaşır. Mandela etkisi tam da bu çatışmada büyür. İçsel kesinlik ile dışsal kanıtın çatışmasında. Peki, bireysel bir hafıza hatası nasıl olur da milyonların paylaştığı bir inanca dönüşür? Cevap, sadece beynin içinde değil, insanların birbirini etkileme biçiminde de yatıyor. Bir kişi yanlış hatırladığını söyler. Ardından başka biri, "evet, ben de öyle biliyorum" der. Sonra üçüncü kişi, kendi hafızasından tam emin olmasa bile çoğunluğa yaklaşmaya başlar. Bir süre sonra ortada yalnızca bir hata değil, sosyal olarak güçlenmiş bir ortak anlatı oluşur. İnsan zihni sosyal bir yapıdır. Başkalarının hatırladığını gördüğümüzde kendi hatıramızı da yeniden düzenleyebiliriz. Üstelik bunu çoğu zaman fark etmeyiz. Yani bazen bir şeyi en başından beri öyle hatırladığımız için değil, yeterince çok tekrar edildiği için öyle hatırladığımızı sanırız. Bu noktada küçük bir not. Bu tarz sakin ve derin dosyalar hoşunuza gidiyorsa, videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi asıl hızlandırıcı güce, yani dijital ortama bakalım. İnternet, Mandela etkisi gibi olgular için dev bir hızlandırıcı görevi görüyor. Çünkü dijital platformlar sadece bilgi yaymıyor, hangi bilginin daha sık karşımıza çıkacağını da belirliyor. Bir kez ilgini çeken bir yanlış hatırlama örneğine baktığında, benzer içerikler tekrar önüne gelmeye başlıyor. Böylece tekil bir şaşkınlık hissi kısa sürede sanki çok büyük bir kanıtmış gibi görünmeye başlıyor. Bugün buna bir katman daha eklendi. Yapay zeka ile üretilmiş sahte nostalji. Eski fotoğraf gibi görünen yeni görseller, hiç yaşanmamış anıları çağrıştıran videolar, geçmişe ait sanılan ama sonradan üretilmiş estetikler. Bunların hepsi hafızanın doğal zaaflarıyla birleştiğinde gerçeği daha da bulanıklaştırabiliyor. Sorun yalnızca yalan bilgi değil. Sorun, tanıdık görünen yanlışın çok kolay kabul edilmesi. Çünkü zihin bazen "bunu biliyorum" hissine, "bunu doğruladım" bilgisinden daha hızlı ulaşır. Mandela etkisi konuşulurken birçok insanın hızla paralel evrenler, simülasyon hataları ya da kayan zaman çizgileri gibi açıklamalara yönelmesi tesadüf değil. Çünkü "ben yanılmış olabilirim" demek sıradandır. Ama "ben başka bir gerçekliğin izini fark ettim" demek çok daha heyecan vericidir. İnsan zihni sadece doğruyu aramaz. Anlamı, gizemi ve özel olma hissini de arar. Doğaüstü açıklamalar bize bazen bilgi değil, kimlik sunar. "Ben bunu fark edenlerden biriyim" duygusu verir.
Bu yüzden Mandela etkisi yalnızca bir hafıza konusu değildir. Aynı zamanda modern mit üretiminin de bir örneğidir. İnsanlar veri çağında yaşıyor olabilir ama hala hikayelere, gizeme ve görünmeyen bir düzen fikrine güçlü bir çekim hisseder. Bu da yanlış hatıraların neden yalnızca psikolojik değil, kültürel bir olguya dönüştüğünü açıklar. Mandela etkisinden çıkarılacak en önemli ders şu olabilir. Hafızamız kusurlu olduğu için değersiz değildir. Ama güvenilir olduğu kadar sorgulanabilir de olmalıdır. Beynin hızlı çağrışım kurması, eksikleri tamamlaması ve dünyayı anlamlı kalıplara ayırması aslında zayıflık değil, verimlilik göstergesidir. Sorun bu sistemi hiç denetlemeden kullanmaktır. Eğer bir şeyi çok net hatırlıyor olmamızın tek başına yeterli olmadığını kabul edersek, yalnızca yanlış anılara değil, daha büyük yanılsamalara, manipülasyonlara ve yanlış bilgi akışlarına karşı da daha dirençli oluruz. Belki de asıl mesele, hafızama güvenebilir miyim sorusundan önce şu soruyu sormaktır. Hatırladığım şeyi hangi kanıtla destekliyorum? Çünkü ortak tarih ancak ortak kontrol mekanizmalarıyla sağlam kalabilir. Mandela etkisi belki de bize şunu hatırlatıyor. İnsan beyni gerçeği her zaman kusursuz kaydetmez ama onu sürekli anlamlandırmaya çalışır ve bazen en ikna edici yanılsamalar en tanıdık hissettirenler olur. Kayıp liste video tarzı ilginizi çektiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Siz en çok hangi Mandela etkisi örneğinde şaşırdınız? Yorumlarda yazın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.